Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda size köpekler için zararlı olabilme ihtimali olan besinlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle beslenmede çeşitlilik yaratmaya çalışmak bütün hayvan sahiplerinde var olan bir şey. Çünkü kuru gıdalarla beslemek zaman zaman hayvan sahiplerinin canını sıkabiliyor. Ödül maksatlı veyahut da değişiklik olması hedefli olarak bazen köpeklerimize farklı gıdalar verebiliyoruz. Ancak bu farklı gıdaların miktarları çok önemli ve bazı gıdaların miktarı az da olsa köpekler için toksik etkili olabileceği, zararlı olabileceği, zehirleyici etkisi bile olabileceğini unutmamamız gerekiyor. O yüzden köpeklerin beslenmesinde çeşitlilik yaratırken hangi besin maddelerinin köpekler açısından sıkıntılı olduğunu bilmek ve de miktarları konusunda, vereceğimiz besinlerin miktarları konusunda da mutlaka bilgili olmamız gerekiyor. Öncelikle zararlı olma ihtimali en yüksek olan besin maddesinden ve en sıklıkla karşımıza çıkan zehirlenmeden bahsedeceğim. Çikolata. Çikolata köpekler için ciddi anlamda toksik, zehirleyici etkisi olan bir madde. Bunun sebebi de içerisindeki teobramin ismi verilen kimyasaldan kaynaklı. Biz insan olarak bu maddeye karşı yüksek anlamda toleranslıyız. O yüzden biz çikolata tükettiğimiz zaman miktarı yüksek bile olsa bu tip bir zehirlenme ya da toksikasyon bünyemizde şekillenmiyor. Ancak köpekler teobramin maddesine karşı toleransı çok düşük olan canlılar. O yüzden az miktarda bile tüketseler zehirlenme ihtimalleri var. Dolayısıyla zaten köpeğimize çikolata vermemeliyiz. Ancak bazen istenmeden kazalar yaşanabiliyor. Ne oluyor? Çikolata ortada bırakılıyor. İşte masanın üstünde kalıyor, sehpanın üstünde kalıyor, bir yerde unutuluyor ve köpek de yakaladığı zaman emin olun mutlaka bunu değerlendirecektir. Çünkü köpekler fırsatçı canlılardır. Dolayısıyla da eğer köpek bu çikolatayı tükettiği takdirde teobramin zehirlenmesi, şekillenme olasılığı çok yüksektir. Semptomları nedir? Köpekte halsizlik, kusma, bir anda şekillenen yüksek şiddetli ishalle karşı karşıya kalınabilir. Aynı zamanda köpeğin konvülsiyonlar göstermesi, şuursuz hareket etmesi, sallantılı yürüyüş, denge kayıpları gibi olgularla karşılaştığınız takdirde hemen veterinerinize hızla köpeğinizi iletmeniz gerekir. Çünkü mutlaka klinik müdahaleyi gerektiren bir durumdur. O yüzden çikolataya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde köpeğin yüksek miktarda kahve veyahut da çay tüketmesi de işte kahvedeki kafein maddesi, çaydaki de tein maddesine karşı toleranslarının düşük olmasına bağlı. Aynı çikolatada olduğu gibi zehirlenme semptomları gösterebilir. Ama bir köpeğin tabii ki kahve ve çaya göstereceği ilgiden daha fazladır çikolataya göstereceği ilgi. O yüzden özellikle çikolata konusuna dikkat etmek gerekiyor. Yine köpekler için zararlı olabilecek besinler insanların bildiğinin aksine özellikle süt ve süt ürünlerinin köpeklerde kullanması. Biliyorsunuz süt ve süt ürünleri çok fazla laktoz içerdiği için ve köpeklerin de laktoza karşı toleransları düşük olduğu için ciddi sindirim sistemi rahatsızlıkları yaratabiliyor köpekte. O yüzden süt köpek için lezzetli, süt ürünleri de köpeklerin sevdikleri şeyler ama miktarları fazla olduğu takdirde ciddi sindirim sistemi bozuklukları, özellikle gazla karakterize, bağırsakların bozulması, ishalle karakterize, kusmayla karakterize semptomlarla köpekte rahatsızlık yaratabilen şeyler. O yüzden süt ve süt ürünlerinden faydalanmak istiyorsanız köpeğinizde özellikle laktozsuz olanları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Yine bahsetmek istediğim özellikle yüksek şekerli olan gıdaların köpeklerle paylaşılması. Aynı zamanda yani bu sentetik karakterli olan şekerler de olabilir, meyve şekerleri de olabilir. Yüksek miktarda tüketildikleri takdirde köpeklerde sıkıntılara sebebiyet verebiliyor yüksek miktarda şeker. Çünkü insülin dirençleri bizim gibi değil köpeklerin. Şeker metabolizmaları da bizim gibi değil. Toleransları düşük. Yüksek miktarda tüketilen şekerler köpeklerde özellikle iç organlarda ciddi hasarlara sebebiyet verebiliyor. Ama zannedildiği gibi işte köpek şeker yerse kör olur falan gibi bir olgu yok ama dirençleri düşük olduğu için özellikle şekerin yüksek miktarda tüketilmesi gözle ilgili hasarlara sebebiyet verdiğinden gerçekten de çok yüksek miktarda tüketildiğinde ya da süreklilik şekillendiği takdirde görme bozukluklarına da sebebiyet veriyor. Aynı zamanda da iç organlarda ciddi hasarlara sebebiyet verebiliyor. Yine bir diğeri de özellikle köpeklerde çiğ yumurta verilmesi. Bu insanlar için de geçerli olan bir şey. İnsanda da
geleneksel bir algıdır. Sabahları çiğ yumurta içmek veyahut da köpeklerin de rasyonlarına, yemeklerine çiğ yumurta katılması aslında hiç doğru olan bir şey değildir. Birincisi, çiğ yumurtayla köpekte ve insanda da aynı şekilde insanda da sıkıntı yaratabilen salmonella bakterisine maruz kalmak. Çünkü çiğ yumurta eğer salmonella bakterisiyle bulaşık bir yumurtaysa çiğ yumurta sebebiyle salmonella bakterisi alınabilir ve ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Birinci sıkıntı bu. İkinci sıkıntı, eğer salmonella yoksa bile çiğ yumurtada yumurtanın beyazı, çiğ yumurta beyazı bazı köpek içinde, insan içinde gerekli olan kalsiyum, magnezyum gibi minerallerin bağırsakta kendi bünyesinde şelat oluşturup çökmesine sebebiyet verir ve bünye bu minerallerden yararlanamaz hale gelir. O yüzden günlük düzenli çiğ yumurta verilmesi ciddi anlamda mineral eksikliklerine sebebiyet verebilir. Bir diğer problem de aynı zamanda B7 vitamini, yani biyotinin emilimini engeller çiğ yumurta beyazı. Dolayısıyla da bu da deri ve tüy sağlığı için önemli bir vitamindir. Bunun emilimini engellediği için de çiğ yumurta vermek köpeğe, insan için de köpek için de kesinlikle doğru değildir. Yine köpekler için zararlı olabilecek şeylerden bir tanesi de kedi mamasına ortak olma. Özellikle kediyle köpeği evde bir arada besleyenler için bu konudan bahsetmek istiyorum. Kedi maması, biliyorsunuz, kediler köpeklerden çok daha yüksek karnivor olan canlılar, yani daha etçil olan canlılar. Dolayısıyla kedi mamalarının formülasyonlarında çok daha zenginleştirilmiş protein, yüksek protein ve yağ kullanılır. Eğer köpek kedinin mamasıyla beslenirse ne gibi sıkıntılarla karşılaşabiliriz? Birincisi, deri ve tüy bütünlüğünün bozulması, alerjik reaksiyonlar, yüksek proteine bağlı olarak derinin kızarması, kulakların kızarması, yoğun tüy dökülmesi ve köpekte alerjiye bağlı olarak kaşınma semptomlarıyla karşılaşabiliriz. Bunun haricinde kedi mamalarının içerisindeki yüksek proteine bağlı olarak böbreklerde, köpeklerde böbreklerde taş oluşumları ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasıyla yine karşılaşmak mümkün, olası. Bunun haricinde yüksek yağa bağlı olarak karaciğer yağlanması, iç organlarda yağlanma yine karşılaşabileceğimiz sıkıntılardan ve bozukluklardan bazıları. Tabii ki yine yağın fazlalığına bağlı olarak kolesterolün yükselmesi köpekte, ki bu istenmeyecek şeylerden biri. O yüzden kedi ve köpek bir arada besleniyorsa özellikle kedi mamalarının yüksek noktalara konulması, yani köpeklerin ulaşamayacağı ama kediler çok kolay sıçrayabildikleri için işte bankoların üstüne, masaların üstüne, buzdolabının üstüne bile koyabiliyorsunuz ya da cam kenarlarına. Böylece köpek kedilerin mamasına ulaşamıyor. Çünkü eğer köpek kedi mamasına ulaşabilecek pozisyonda olursa mutlaka kedi mamasını tercih eder. Yüksek yağ, daha yüksek lezzet ve proteinden ötürü. O yüzden kedi mamasını tüketmek, sürekli tüketmesi köpeğiniz için ciddi sakıncalı olan şeylerden bir tanesi. Yine köpeklerinizin sıklıkla tercih ettiği, lezzetle yediği çiğ balık olgusundan bahsedeceğim. Köpeğe yüksek miktarda, bakın bunu üstüne bastırarak söylüyorum, az miktarda verildiği takdirde bir sıkıntı yok ama yüksek miktarda çiğ balık verildiği zaman tiamin eksikliği, tıpkı insanda olduğu gibi tiamin eksikliği şekillenebilir. Buna bağlı olarak da bir takım rahatsızlıklarla karşı karşıya kalabiliriz köpeğimizde. Yani B1 vitamininin eksikliği. O nedenle yüksek miktarda çiğ balık vermemek, aynı zamanda çiğ balığın şöyle bir sıkıntısı da var. Bazı çiğ balıklar bir takım parazitleri bünyesinde barındırabiliyor ve bunlar köpeklerde ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Bu sebepten ötürü de yüksek miktarda çiğ balık vermemek ya da çiğ balık veriyorsak az miktarlarda olmak kaydıyla mutlaka kontrollü ve temiz olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yine bir diğeri, köpeklerimizin çok sevdiği, severek tüketmekten çok hoşlandıkları sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş et ürünlerinin köpeklere verilmesi ya da ana besin olarak bunların kullanılması. Az miktarlarda olduğu takdirde çok büyük bir problem yok ama yüksek miktarda verildiği zaman bu işlenmiş gıdalar köpekler için ciddi anlamda zararlı olabiliyor. Çünkü özellikle sucuktan bahsedeceğim. İçerisinde çok yüksek miktarda baharat, nitrat, nitrit ve çok yüksek yağ var. Ve bu çok yüksek yağ köpeklerde sindirim sistemi problemlerine sebebiyet verebiliyor. Ayrıca nitrat, nitrit de köpeklerde karaciğer ve böbrekte sıkıntılara yol açabiliyor. O yüzden tabii ki içlerine baharat eklenmiş olması, tuz eklenmiş olması da bunun cabası oluyor. Köpek için son derece sıkıntılı gıdalar haline gelebiliyor. O yüzden köpeklerimize işlenmiş ürünler, sosis, salam, sucuk gibi ürünleri de vermemekte fayda var. Yine köpeklerimize özellikle fazla miktarda vermekte mutlaka imtina etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de sarımsak ve soğan. Yüksek miktarda köpeğimize sarımsak ve soğan
verdiğimiz takdirde, bunları tükettiği takdirde köpek kırmızı kan hücrelerini ciddi anlamda rejenere ettiği için, yani bütün yapılarını bozduğu için bu tip besinlerin fazla miktarda verilmesi de köpeklerde son derece toksik, zehirleyici, hatta ölümcül olabilir. O yüzden sarımsak ve soğan tüketmesinde de köpeğin fazla miktarda tüketmemesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da kandaki organellerin yapısını bozduğu için bir anda akut ölümlere, konvüzyonlara, zehirlenmelere sebebiyet verebiliyor. O yüzden sarımsak ve soğandan da yüksek miktarda olması halinde kaçınmamız gerekiyor köpeğimizin beslenmesinde. Yine köpeklerimiz için oldukça tehlikeli olan, fazla miktarda tüketildiği takdirde tehlikeli olan şeylerden bir tanesi de avokado. Avokado meyvesi de yüksek miktarda tüketildiği takdirde köpeklerde toksik etki gösterebiliyor. Yani zehirleyici etki gösterebiliyor. Özellikle içerisindeki yağın yüksekliğine bağlı olarak köpeklerde pankreatit, yani pankreasın enzim sisteminin bozulması ve buna bağlı olarak pankreatit, iç organlarda yıkımlanma, organ yıkımlanmalarına sebebiyet verebiliyor. Fazla miktarda tüketilen köpeklerde halsizlik, koordinasyon bozuklukları ve koma ve ölümle şekillenebiliyor. O yüzden avokadoyu da yüksek miktarda tüketmemesine köpeğimizin özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak da insanların çok fazla kafasını kurcalayan köpeklere kemik vermek konusuna gelmek istiyorum. Köpeğimize kemik vereceksek mümkün olduğunca çiğ tüketmelerini sağlamamıza fayda var. Çiğ ve büyük boyutlu olan kemikleri kullanmakta fayda var. Niçin çiğ kemik? Birincisi, eğer bir kemik spongioz yapı dediğimiz süngerimsi yapıya sahip bir oluşum. Bunu pişirdiğimiz takdirde ya da kızarttığımız takdirde ya da mangal uygulamasına tabi tuttuğumuz takdirde kemiğin süngerimsi yapısı bozuluyor ve sertleşiyor. Bu durumda da köpek kemiği kırma işlemi esnasında dişleriyle birincisi kendi damağını yaralayabiliyor, diş etlerine girebiliyor ve enfeksiyonlara sebebiyet verebiliyor. Bunun haricinde yutma esnasında sindirim sisteminde yırtıklar, deliklere sebebiyet verip hatta ölüme kadar giden, sonuçlanan olgularla karşılaşmamız olasılık dahilinde oluyor. Ama çiğ kemik verdiğimiz zaman süngerimsi yapıdan dolayı kemiği tüketmek çok daha kolay, kırmak çok daha kolay oluyor köpek için. Ama çiğ kemik vereceksek mutlaka ilk önce dondurma işlemi yapıp 1-2 gün dondurup kemiği özellikle bakteri açısından minimalize etmek ve ondan sonra köpeğe çözüp sunmakta fayda var. O yüzden çiğ kemik vermekte bir sakınca görmüyorum ben. Kendi köpeklerimde de uyguluyorum. Ancak pişmiş kemiklerden her zaman uzak durmanızı tavsiye ediyorum.